Fransa'nın resmi dili Fransızcadır. Ancak ülkedeki insanların hemen hemen hepsi Fransızcadan başka bir dil bilseler bile konuşmamaya çalışırlar. Yaklaşık 66 milyon kişinin yaşadığı Fransa'da insanların %51'i Hristiyan, %5'i Müslüman, %1'i Yahudi, %43'lük kesim ise hiçbir dine inanmamaktadır. Ülkede yaşayanların büyük bir bölümünü Fransızlar oluştururken diğer bir bölümünü de Cezayirliler, Faslılar, İtalyanlar, Portekizliler, Türkler ve İsrailliler oluşturur. Fransa 551.695 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Avrupa'nın en büyük 3. ülkesidir. Fransa'nın kuzeyinde Lüksemburg ve Belçika, güneyinde İspanya, doğusunda ise İtalya, Almanya ve İsviçre ile komşudur. Ülkenin iç kesimlerinde kuzeyinde ve doğusunda ılıman iklim, güneyinde Akdeniz iklimi, batısında ise okyanusal iklim hakimdir. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birine sahip ülkenin başlıca geçim kaynakları tarım, hayvancılık, turizm ve sanayi şeklinde sıralanır. Fransa, Avrupa Birliği'nin önde gelen tarımsal gücü olup Avrupa Birliği içindeki tüm tarım arazilerinin yaklaşık 1/3'üne sahiptir. Fransa'nın başlıca tarım ürünleri şeker pancarı, buğday, patates, üzüm, arpa, mısır, ay çekirdeği ve domatestir. Fransa'nın bir diğer önemli geçim kaynağı ise turizmdir. Ekonomiye en çok katkı sağlayan sektörler arasındadır. 2022 verilerine göre 80 milyon turistin ziyaret ettiği Fransa, dünyanın en çok turistin ziyaret ettiği ülke konumundadır. Batı Avrupa ülkesi olan Fransa'nın başkenti Paris'tir. Fransa'nın başkenti olmasının yanı sıra sahip olduğu nüfus gücüyle Fransa'nın en kalabalık şehri olarak bilinen Paris, toplam ülke nüfusunun yaklaşık %20'sine ev sahipliği yapmaktadır. Bir yıl boyunca ağırladığı turist sayısı bakımından dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri arasında yer alan Paris, mimari eserler, müzeler ve şehrin simgesi olan Eyfel Kulesi ile göz alıcı dünya şehirleri arasında yer almaktadır. Fransa'nın para birimine gelecek olursak, Avrupa Birliği'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Fransa, 1999 yılında oluşturulan Euro Birliği'ne katılmış, resmi para birimi olarak Euro'yu kullanmaya başlamıştır. Fransa, Avrupa Birliği'nin ortak para birimi olan Euro'ya geçmeden önce ise Fransız frangını kullanmıştır. Tarihi daha eskilere dayanmasına rağmen frangın Fransa'da resmi para birimi olarak kullanıldığı ilk tarih ise 1795'tir. Fransa bayrağının anlamı ise mavi, beyaz ve kırmızı renge sahip 3 çeşit dikey çizgiden oluşan Fransa bayrağı, tarihte ilk kez 27 Ekim 1790'da Fransa'nın resmi bayrağı olarak kabul edilmiştir. Bayrağın ilk ortaya çıktığı yıllarda mavi ile beyaz renkler Paris'in geleneksel renkleri olması sebebiyle Paris'i, beyaz renk ise Bourbon Sarayı'nı temsil etmekteydi. Ancak ilerleyen yıllarda bayrağın üzerindeki bu renkler farklı şekillerde yorumlanmış ve mavi renk hürriyetin, beyaz renk eşitliğin, kırmızı renk ise kardeşliğin sembolü olarak değerlendirilmiştir. Demir çağında Keltlerin yerleşmesiyle tarih sahnesine çıkan Fransız toprakları M.Ö. 51 yılında Kutsal Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiştir. Barbar kavim saldırıları sırasında Frenk kavminin eline geçen topraklarda Frenkler tarafından Fransız Krallığı kuruldu. Orta Çağ sonlarında İngilizlere karşı sürdürülen yüzyıl savaşlarının galibi olarak Avrupa çapında etkinliğini arttıran Fransa, merkezi mutlak monarşi yapısında güçlendirdi. 1789 yılında gerçekleşen Fransız devrimiyle yıkılan krallık, Cumhuriyet rejimini benimseyerek dünyanın ilk cumhuriyetlerinden biri olmuştur. Daha sonra Napolyon 1805 yılında Cumhuriyeti yıkarak tekrar krallığı geri getirdi ve başına geçti. 1792 yılına gelindiğinde ise Cumhuriyet tekrardan ilan edildi. Gelelim Fransa'nın yemeklerine. Fransız mutfağı Fransa'da geliştirilmiş, zenginliği ve çeşitliliğiyle ünlü, yemek pişirmenin sanatsal yönünü ön plana çıkaran ulusal bir mutfaktır. Fransa'da her mutfağın kendine özgü bir karakteri vardır. Ülkenin orta ve doğu kesimlerinde av etleri ve jambon, kıyı kesimlerinde balık ve kabuklu deniz ürünleri, Loire bölgesinde mantar ve koyun eti tüketilir. Paris bölgesinde ise tüm bölgelerin harmanlarından oluşur. Fransız mutfağında klasik etlerin yanı sıra salyangoz, kurbağa ve at eti tüketimi de yaygındır. Ve yılda ortalama 7 milyar şişe şarap üretilen bu ülkede öğle ve akşam yemeklerinde suyun yanında genellikle şarap da ikram edilir. İskandinavya'nın cenneti olan Norveç'te Kuzey Alman dil ailesinden gelen Norveççe konuşulur. Ülkenin büyük çoğunluğu iyi derecede İngilizce bilmektedir. Ayrıca Almanca, Fransızca ve İspanyolca da okullarda öğretilen diğer yabancı dillerdir. Yaklaşık 6 milyon kişinin yaşadığı Norveç'te insanların %75'i Hristiyan, %3'ü Müslüman, %1'i Yahudi, kalan %1'lik kısım ise hiçbir dine inanmamaktadır. Ülkede yaşayanların büyük bir bölümünü Norveçliler oluştururken diğer bir kısmını da Avrupalılar ve Asyalılar oluşturur. 385.250 kilometrekarelik yüz ölçümüyle İskandinav ülkelerinin arasında en büyük ikinci ülke konumundadır. Ülkenin kuzeyinde İsveç, Finlandiya ve Rusya, güneyinde İzlanda, doğusunda ise Danimarka yer almaktadır. Norveç'in kuzey ve doğusu ile güney ve batısı arasında farklı iklim şartları hüküm sürmektedir. Ülkenin doğusundaki dağlık bölgelerde yağış miktarı batıya kıyasla daha düşüktür. Başkent Oslo ve çevresi gibi yükseltisi düşük bölgeler ise sıcak ve güneşli yazlara, yağmurlu baharlara ve karlı kışlara sahiptir.
Ülkenin güney ve batı kesimlerinde ise kar yağışı çok az görülmektedir. Norveç'in 8. ve 11. yüzyıllar arasında Vikinglerin ana vatanı olarak tanınmaktadır. Vikingler Batı Avrupa'dan Kuzey Amerika'ya dek ulaşarak sömürgeler kurmuş bir kavimdir. Ülkenin Hristiyanlaşma sürecine kadar hüküm sürmüşlerdir. Norveç milattan sonra 1000 yılı civarında Hristiyanlaşmaya başlamıştır. Dönemin kralı 1. Olaf ülkenin ilk kilisesini kurmuştur. Kilisenin devlet kurumu haline gelme süreci bu dönemde başlamıştır. Daha sonra Danimarka egemenliğine girmiş ve Kuzey Deniz İmparatorluğu'nun bir parçası olmuştur. İlerleyen yıllarda imparatorluk, İsveç, Norveç, Danimarka ve sömürgelerinin birleşmesiyle Kalmar Birliği adında bir İskandinav İmparatorluğu'na dönüşmüştür. İsveç'in İskandinavya İmparatorluğu'ndan ayrılmasıyla dengeler de değişmiştir. 20. yüzyıla kadar Danimarka ve İsveç egemenliğinde olan Norveç, 1905 yılında bağımsızlığını ilan ederek İsveç'ten ayrılmıştır. 19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başlarında yoksulluk ve işsizliğin hakim olduğu ülkede Amerika ve Kanada'ya göç dalgası yaşanmıştır. Ancak geçen yüzyıl içinde Norveç göç veren değil, göç alan ve refah seviyesini en üst noktaya çıkaran ülkeler arasında yer almayı başarmıştır. Norveç bayrağına gelecek olursak, Norveç bağımsız bir ülkedir ve her bağımsız ülkenin sahip olduğu gibi bayrak, milli marş ve arma gibi ulusal sembollere sahiptir. Norveç bayrağı koyu kırmızı zemin üzerine, bayrağın köşelerine doğru uzanan, etrafı beyaz ile çevrelenmiş mavi bir haçtan oluşur. Norveç bayrağı 1899'da tüm dünyada kabul edilmiştir. Norveç'in para birimi ise Norveç kronudur. Norveç kronunun tarihi hakkında elimizde pek bilgi de yoktur. Norveç'in ilginç yanlarından birisi ise hapishaneleridir. Öyle ki Norveç'teki tüm hapishaneler 5 yıldızlı otel standardındadır. Mahkumlar için 1001 çeşit ürünün bulunduğu bir market bile vardır. Marketten aldıkları ürünlerle istedikleri yemeği birlikte pişirip yine bir arada yiyebiliyorlar. Hapishaneler için havuz, basketbol sahası, futbol sahası ve spa merkezi bile vardır. Norveç'te yaşıyorsanız tüm gıda alışverişlerinize en geç cumartesiye kadar bitirmeniz gerekiyor. Olur da misafiriniz gelir, ek bir alışveriş ihtiyacınız doğar, hep birlikte aç kalma ihtimaliniz yüksek. Çünkü Norveç'te tüm gıda mağazaları pazar günleri kapalıdır. Norveçliler için hayvan hakları da çok önemli seviyededir. Hayvanlara karşı en ufak bir kötü hareket bile ceza almanızı sağlıyor. Norveç'in güzel ve ilginç yanlarından bir diğeri ise çatısında çim yetiştirilen evlerdir. Norveç'te oldukça yaygın olarak kullanılan bu uygulamanın pek çok sebebi vardır. Bunlardan ilki Norveçlilerin doğayla kurdukları organik ve sarsılmaz bağdır. Pek çok Norveç'te evinin çatısında çim yetiştirerek burayı kuşlar için güzel bir yuvaya, böcekler içinse harika bir yaşam alanına dönüştürmüş oluyor ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlıyor. Öte yandan çatıdaki çimenler soğuk kış aylarında evlerin sıcak, yaz aylarında ise serin kalmasını sağlıyor. İskandinavya'nın cenneti olan bu ülkeyi tanıdığımıza göre gelelim yemeklerine. Norveç mutfağı et ve balık ağırlıklı yemeklerin bulunduğu, balık, kırmızı et, meyan kökü, ardıç meyveleri, dereotu, peynir, bal gibi malzemeler Norveç yemeklerinde en sık kullanılan malzemeler arasında yer almaktadır. Norveç mutfağının ayırt edici özelliği, coğrafi özelliklerine uygun olarak soğuk geçen kış aylarına karşı dayanıklı malzemelerinin kullanılmasıdır.